Kıymetli hocam, değerli üyeler ve konuklarımız, Almanya Türk Ocağı ve şahsım adına sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Programımıza hoş geldiniz. Bugünkü programımız, konumuz Türk dünyasında dil ve alfabe birliği. Konuşmacımız Ali hocamız, Ali Akar hocamız, Profesör Doktor, Türkolog. E, Öncelikle hocamıza teşekkür ediyorum. Bizi yine kırmadı. Bugün vaktini bize ayırdı, akşamını bize ayırdı. Ben hocamızla ilgili kısaca bilgi vermek istiyorum. Daha sonra sözlerimi çok fazla uzatmadan hocamıza vereceğim inşallah. Ali Akar hocamız Profesör Doktor, Türkolog dediğim gibi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türk Dil ve Edebiyatı öğretim görevlisidir. Hocamızın yayınlanmış birçok kitabı mevcut. E, Kültin yazıtı, Bilge Tonyuk yazıtı, Düşünen Türkçe, Oğuzların Dili, Türk Dili Tarihi. Bu kitaplar Ötüken yayınlarından yayınlandı. Geçen sefer programımızda tavsiye etmiştik. Bilhassa Almanya'daki arkadaşlarımıza. Temin edenler olmuş, çok severek okuyanlar olmuş. Burada da birçok sitede satılıyor. Tekrar tavsiye ediyoruz. Yayınımız hocamızın müsaadesiyle çekilecek, alınacak. YouTube kanalımıza da konulanacak. Oradan da bizleri takip edebilirsiniz. Ben tekrar hocamıza teşekkür ediyor. Sözlerimi bitiriyor. Hocamıza veriyorum. Sanırım sunum yapacak yine. Ardından da soru cevaba geçeceğiz inşallah. Hocam tekrar sağ olun. Söz sizde. Buyurun. Teşekkür ederim Emrah Bey. Ee, Ses ve görüntüde sorun yok herhalde. Teknik bir aksaklık yok değil mi? Yok, yok hocam. Sıkıntı yok. Sesiniz gayet net. Sunum Evet, gözüküyor. Buyurun. tamam. Evet arkadaşlar, hepinizi ben de saygıyla selamlıyorum. Ee, Ayrıca Almanya Türk Ocağı'na bu Türklük meselelerinde, Türkoloji meselelerinde akademik bakış açısını yansıtmaları ve bununla ilgili bizlere bu ortamları hazırlayarak sizlerle buluşmamızı sağladıkları için ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet, arkadaşlar konuşmamızın başlığından belli olduğu gibi sizinle bu akşam Türk dünyasında dil ve alfabe meselesini konuşacağız. Tabi bu meselenin iki boyutu var. Bir çok akademik boyutu var. Bir de sosyal ve kültürel boyutu var. Ben akademik boyuta fazla girmeyeceğim. İşte ses değerleri, sesler arasındaki ayrıntılar, lehçelerdeki seslerin ayrıntılı nitelikleri, alfabenin bunu karşılayıp karşılamama gibi e, dil bilimsel ayrıntılara girmeyeceğim. Alfabeyle ilgili genel bilgiler vereceğim. Dille ilgili genel bilgiler vereceğim. Ondan sonra da sonuca geleceğiz. Sonra da zamanımız el verdiği nispette sizinle soru cevap şeklinde devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, bu Türk dünyasında dil ve alfabe birliği aslında 150 yıllık bir maceradır. Belki daha öncesi de var ama bunun bütün Türklerin sosyal hayatına girmesi 150 yıllık bir mesele. Bu sunumda ben bu meseleyi çerçevelendirirken önce temel kavramları işte açıklayacağım. Alfabe nedir? Türklerin tarih boyunca kullandıkları alfabeler, Arap Kiril harfli alfabelerin Türkçenin fonetiğine uyumu ile ilgili sorunlar ve 19. yüzyıldan günümüze Türk dünyasında alfabe sorunları başlığı altında gideceğiz. Evet, önce alfabe nedir? Hemen çok kısaca söyleyelim. Alfabe arkadaşlar yazının işaretidir. Ve benim kanaatim insanlığın en büyük icadıdır. Çünkü alfabe olmasaydı üretilen bilgiler sadece kişinin hafızasında kalacaktı ve o kişi öldüğünde o bilgiler unutulup gidecekti. Nesilden nesile
aktarılma süreci sözlü olacaktı. Ama alfabe olduğu için bunlar yazıyla saklanıyor ve 1000 yıl, 2000 yıl önce yazılmış bir metni harfi harfine biz bugün öğrenebiliyoruz, okuyabiliyoruz. Böylece insanlığın yazıdan önceki tek belleği olan hafızası kişiden bağımsız teknolojik bir şeyle saklanmıştır. Teknolojik araçla saklanmıştır. Bundan dolayı alfabe dediğim gibi insanlığın en büyük icadıdır. Alfabenin sosyal yönleri de var. Yazılı iletişimi sağlıyor, dilin standartlaşmasını sağlar, geniş kitleler tarafından öğrenilir. Dilin normudur. Yani alfabe sayesinde dil kurallı hale gelir. Eğer bir dilin alfabesi yoksa o dil konuşma dilidir. Kural olmayınca da zaman içerisinde konuşma dilleri yok olur veya unutulur, deforme olur, bozulur. Bu özellikleriyle alfabe milli birliğin temel taşlarından biridir diyebiliriz. Peki Türk dünyası için alfabe neyi temsil ediyor? Öncelikle Türkler çok geniş bir coğrafyaya yayıldıkları için onların fikir ve gönül birliği ancak alfabeyle, dille sağlanıyor. Dili de bir araya getiren alfabe oluyor. Alfabe dilin evidir. Yani dil alfabenin içerisinde yaşar, yazılı dil. Bu sayede korunur. Yapısal özellikleri bozulmadan korunur. O yüzden Türk dünyasının birliği de ancak milli ve ortak bir alfabeyle mümkün olacak. Bu bakımdan bir Türk alfabesi büyük ve dağınık coğrafyaya yayılmış Türkleri yazı standartları ve dil birliğiyle bir araya getirecek bir meseledir. Tabii Türklerin tarih boyunca bu dil ve alfabe birliği sorunları aslında 10. yüzyıldan başlıyor. 10. yüzyıla kadar Türkler tek bir yazı sistemi içerisinde geliyor. Köktürkler, Uygurlar, işte Köktürklerin bir alfabesi var, Köktürk alfabesi. Uygurların bir alfabesi var. Sonra 10. yüzyıldan sonra Türkler Doğu Türkistan'dan Batı Türkistan'a geliyorlar. Batı Türkistan'da artık oradan Karadeniz'in kuzeyinden gidiyor Kıpçaklar. Güneyinden Oğuzlar İran'a, Irak'a, Suriye, Anadolu'ya geliyorlar. Bir kısmı da orada kalıyor. Çeşitli askeri, sosyal ve siyasal sebeplere bağlı olarak Türkler 10. yüzyıldan sonra birliklerini kaybediyorlar. Ve üç büyük kola ayrılıyorlar. Oğuzlar, Kıpçaklar ve Karluklar. Oğuzlar işte biz, Anadolu'ya gelenler, Azerbaycanlılar, Türkmenler, Gagavuzlar. İşte Kıpçaklar daha fazla ülkeleri ve halkları var onların. Kazaklar, Kırgızlar, Nogaylar, Karakalpaklar, çok Karaçaylar ve Karluk dediğimiz grupta onlar da e, bugünkü Özbekler ve Doğu Türkistan'daki Uygurlar. Dolayısıyla bugün bu üç büyük grubun alt dilleri oluşmuş ve dünyada şu anda 15 yazı dilimiz var Türkçenin. 5 Türk Cumhuriyeti'nin, Kıbrıs'ı bizimle birlikte sayıyorum. Ve bir de işte Nogayların, Kumukların, Karaçayların, Hakasların, Tuvalların, Altayların, Yakutların, Çuvaşların, yani Başkırtlar birçok Türk boyu var. Özellikle Rusya içerisinde. Bunların da kendilerine göre yazı dilleri var. Bu bir parçalanmışlık görüntüsü arz ediyor. Bu bakımdan Türklerin bu e, parçalanmış dil görüntüsünü ancak toparlamak için öncelikle bir ortak bir alfabe zemininde buluşmak gerekiyor. Alfabe bu bakımdan dil birliğine giden yolu teşkil ediyor. Yoldur bu. Eğer alfabe olursa daha sonra dil birliği kurulacaktır. Evet, şimdi slayttan devam edelim. Evet, şimdi
Türk dünyasında alfabe değiştirme ihtiyaçları şöyle oluyor. Türkler çok alfabeler değiştirmişler. Göktürkler, Uygurlar, Karahanlılar, yani 3 asırda 3 büyük alfabe değiştirmişiz. Onların değiştirme sebepleri kültürel ve sosyaldi. Yani Köktürkler Moğolistan'da yaşıyor ve din ve kültür olarak farklı. Uygurlar Maniheist Budist, din ve kültür olarak farklılaştı. Uygurların devamında da Karahanlılar geldi. Karahanlılar da dil ve kültür olarak farklılaştı. Onlar da Arap alfabesini aldılar. Dolayısıyla siyasal olarak bir değiştirme ihtiyacından dolayı bu 3 alfabe değişmiş. Sonra asıl bizim alfabe değiştirmemiz, alfabe ihtiyacı Arap alfabesi üzerinde olmuş. Yani Arap alfabesini Karahanlılar çağında almışız, fakat Arap alfabesi Türkçenin e, dil sistemini tam olarak, fonetik sistemini yansıtmıyordu. O yüzden zorlanmalar olmuş. Ama tabii dinin dili, Kur'an'ın dili olduğu için İslamiyet'in dili ve alfabesi uzun süre Türkler arasında neredeyse 1000 yıl bu alfabe kullanılmış. Fakat bu alfabeyi şey olarak gördüğümüzde Arap alfabesini fonetik veya Türkçenin ihtiyacını karşılamayan bir alfabe olduğunu bütün herkes söylemiş. Sadece biz değil. Şimdi burada Türklerin tarih boyunca kullandıkları alfabeler var. Onları geçeyim isterseniz. Şimdi Arap alfabesi kültürel olarak dediğimiz gibi bizim Türklerin 1000 yıl olarak kullandıkları, 1000 yıl boyunca kullandıkları alfabe. Fakat bu alfabede bizim dilimizin seslerini göstermediği için öğretimi ve öğrenimi çok zor. Ben 30 senedir bu alfabeyle metinler okutuyorum. Eski Anadolu Türkçesinden, Karahanlı Türkçesinden, Çağatay Türkçesinden, yüksek lisans, doktora, lisans. Yani ömrümüz bizim bu alfabenin içinde geçti. Şimdi şu slaytta görüyorsunuz değil mi? 4 tane kelime yazdım Arap harfleriyle. Birinci kelime zalim. İkinci kelime zevk. Üçüncüsü zarar. Dördüncüsü zemin. Şimdi bunların her biri ayrı bir Z ile yazılıyor. Aslında bunların Araplar bu harfleri çıkarırken farklı bir şekilde çıkarıyorlar. Mesela şu zevk kelimesini söylerken dil dişlere temas ediyor. Zevk diye söylüyorlar ama biz Türkler onu söyleyemiyoruz. Biz buradaki 4 tane sesi tek sesle söylüyoruz. Peki yazarken nasıl oluyor? Yazarken Arapça kelimeleri bu imlaya göre yazmak zorundasınız. O yüzden okullarda, medreselerde çocuklar dili öğrenirken, bilimi öğrenirken büyük bir zamanları Arapça kelimeler nasıl yazılır orijinali, onunla geçiyor. Dediğimiz gibi 4 tane S var, S'ler var, 3 tane S var. Bunların her biri ayrı ayrı işaretler olduğu için Türkler tarih içinde bunu acaba nasıl ıslah ederiz? Değiştirme yoluna gitmemişler ilk zamanlarda. Öyle bir düşünce yok. Acaba ıslah yolu olur mu diye düşünmüşler. Ve böylece şey yapılmış. Bu alfabe tartışılmış. Mesela Hindistan'daki Türk hükümdarı Babür Şah bir alfabe yapıyor. Arap harfleri esasına göre. Ona Hattı Babürü deniyor. O alfabede Arapçadaki bütün ünlüler yazıda gösteriliyor. Böylece yazı yazmak daha kolaylaşmış oluyor. Oysa Arap yazı sisteminde ünlüler gösterilmez. Bir tane ünlü vardır Arapçada, o da elif. Onun dışındakiler değişik harekelerle gösteriliyor. Esre, ötre, kesre, bunun gibi şeyler var. Dolayısıyla Hattı Babürü'yü yapıyor. Bir alfabe sistemi geliştiriyor.
Bizim Osmanlı'da da bu erken dönemde aslında tartışılıyor. Katip Çelebi Arap alfabesinin yazımındaki zorluklardan dolayı bu alfabenin nasıl ıslah edileceğini sorguluyor. Ne zaman? Daha 17. yüzyılda. Tabii modernleşme dönemine gelindiğinde değerli dinleyiciler, artık daha doğrusu bu modernleşme, aydınlanma, Türk aydınlanması çok enteresandır. Rus aydınlanmasından ilham alınarak yapılıyor. Yani Azerbaycan ve Kazan Türkleri Deli Petro'nun, biz Deli Petro diyoruz ama Ruslar Büyük Petro diyor. Büyük Petro Rusya'yı modernize etmiştir. Büyük devlet haline getirmiştir. Niye? Batı'nın gelişmiş teknolojisini, kültürünü, sanayisini alarak Rus sistemine entegre ediyor. Bizim oradaki Tatar aydınları da ceditçilik diye bir hareket başlatıyorlar. Okullar açıyorlar. Öğrencilerin daha kolay eğitim alması, harfleri daha kolay öğrenmeleri, kız çocuklarının okutulması ve bunun bir ayağı da alfabe oluyor. İşte o alfabe sorunları gündeme geldiğinde ilk önce Azerbaycanlı fikir adamı yazar Mirza Fethali Ahundzade var. Bu Azerbaycan'dan İstanbul'a geliyor ve Cemiyeti İlmiye-i Osmaniye'de Arap harflerinin ıslahı konusunda bir konuşma yapıyor. Ayrıca bunu hükümete de bildiriyor. Sadrazamlığı bir rapor sunuyor. Ve Osmanlı aydınları arasında zaten bu alfabe tartışılıyordu. Yani alfabenin zorluğu, değiştirilmesi tartışılıyordu. Hatta Enver Paşa da aynı Babür gibi orduda daha hızlı ve seri haberleşmeyi sağlamak için Enver Paşa'da bir alfabe yapma yoluna gidiyor. Tasarlamış ama hayata geçmemiş tabii. Evet, bu alfabe değiştirme meselesi dille birlikte geliyor. Tabii dil birliği meselesi daha önüne çıkmış. Malumunuz İsmail Gaspıralı'nın dil birliği meselesi var. Gaspıralı'nın gündeminde alfabe yok. Gaspıralı'nın gündeminde dil birliği var. Türkler diyor. İstanbul'daki kayıkçıdan Doğu Türkistan'daki deve kervancısı aynı dili konuşabilsin, anlaşabilsinler diyor. Onun şeyi bu Tercüman Gazetesi'nde. Fakat o alfabe meselesine girmemiş. Alfabe meselesi asıl arkadaşlar 1926'da Bakü'de Türkoloji Kongresi düzenleniyor. Rusya Müslümanlarının çeşitli toplantılar oluyor. Burada birinci Bakü Türkoloji Kongresi. Bu kongre 26 Şubat 6 Mart tarihleri arasında yapılıyor. Ve bu kongrede 14. oturumda Türkler için edebi dil ve ortak edebi dil sorunu adlı bir bildiri sunuyor Fuat Köprülü. Fuat Köprülü biliyorsunuz Türkiye'de Türkolojinin kurucularından, İstanbul Türkiyat Enstitüsü'nün kurucusu, Menderes hükümetinde de Dışişleri Bakanı olmuştu. Büyük bir Türkolog, tarihçi. Ve bu bildiri çok tartışılıyor Bakü'deki Türkoloji Kongresi'nde ve orada o toplantıya katılan bilim insanlarının bazıları alfabenin değiştirilmesini, Latine geçilmesini, bazıları Kiril harflerinin devam etmesini, bazılarının Arap harflerinin devam etmesini, bazıları da işte Kazakistan delegesi Kasım Tınıstav'ın o tarafından bir Latin harfi taslağı geliştirilmiş ve böylece bu ortak alfabe olsun diyorlar. Fakat bu ortak alfabe bu 3-4 ayrı fikir içerisinde
Latin harfli bir alfabenin geliştirilmesi daha uygun görülüyor. Ve 1927'de bir toplantı yapılıyor. 4 Kiril harfi 29'da Latin harfinden oluşturulan birleştirilmiş yeni Türk alfabesi adıyla bir alfabe çıkıyor. Yani Kiril'i de işin içine sokuyorlar. Rus delegeleri de var. Ve ona yan alif diyorlar. Yan alif. O Tatarca yanı. Yeni elif demek. Yeni elifba yani yeni alfabe demek. Yan alif diye bir alfabe oluşturuluyor ve bu Sovyet Türk halkları arasında, hatta Türk halklarından öte Tacikler de bunu kullanıyorlar. Biliyorsunuz Taciklerin ana dili Tacikçe, Türkçe bir dil değil. O İran dillerinde. Ama Sovyet Müslümanları olduğu için kardeş halklardan biri Tacikler. Onlar da bu alfabeyi kullanıyorlar. Bunun üzerine arkadaşlar, burası önemli. Atatürk 1928'de Latin harflerine geçiş yapıyor. Bakınız, Cumhuriyet kurulduğunda 1923'tür. Hemen o sene alfabe değişmiyor. Bu Bakü'deki toplantılardaki gelişmelerden sonra Türk dünyasındaki alfabenin Latin'e dönüştüğünü görünce Atatürk de Türk dünyasıyla entegrasyon amacıyla Türk dünyasındaki Türkiye'nin Türk dünyasıyla veya Türk dünyasının Türkiye ile birleşmesi için ortak zemin olarak Latin alfabesini görüyor ve 1928'de Latin alfabesine geçiliyor. Tabii bu Latin alfabesine geçtikten sonra arkadaşlar, bu kez Stalin döneminde Türk halkları bu yan alif alfabesini 10 sene falan kullanıyorlar. Daha sonra Stalin geldiğinde bu alfabeleri değiştiriyor. Türkiye alfabesiyle aynı olmaması için kendilerine göre her Türk Cumhuriyeti'ne bir Kiril harfi ihdas ediyorlar. Kiril alfabesi. Ve böylece Türk Cumhuriyetleri, o 5 cumhuriyet ayrı ayrı Kiril alfabelerini kullanıyorlar ve 70 yıl boyunca devam ediyor. Kazaklar, Kırgızlar, Özbekler, Türkmenler, Azerbaycanlılar hepsi ayrı Kiril harfi alfabelerine sahipler. Sebep burada nedir? Anlaşma en aza indirgensin. Yazılı anlaşma. Yani Rus'un daha önce Minski diye bir misyoner vardı. Türk halklarını parçalamak için onlara ayrı alfabeler ihdas edelim demişti. O fikir hayata geçiyor. Ya örneğin Kazaklarla Kırgızlar arasındaki konuşma dil farkı Türkiye'lilerle Azerbaycanlılar arasındaki kadardır arkadaşlar. Yani ama ikisinin alfabesi farklı. Eğer aynı alfabe olsa anlaşma daha hızlı, seri olacak. O bakımdan bu alfabe 1939-40'da yeniden Türk Cumhuriyetlerinde e, bu e, Kiril alfabesi 70 yıl boyunca kullanılıyor. Evet, 90'lara kadar bu kullanılıyor. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği. Genç arkadaşlar SSCB'yi bilmiyorlar. Çünkü 30 sene oldu dağılalı. 32-33 sene. Bu Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği demektir. Rusya'dan önce Türk Cumhuriyetlerinin de dahil olduğu sosyalist bir blok hükümetinin adıydı. O Rusya, o Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlerinde hakim olan bir devlet idi. Ve kültür Rus kültürüydü. Evet, işte Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra arkadaşlar Türkiye'de bu işe el atıldı. Bu çok önemli. 1991 yılında Marmara Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Enstitüsü'nde Milletler Arası Çağdaş Türk Alfabeleri Sempozyumu düzenlendi. Bu sempozyumda Türkiye Türkçesinin alfabesine 5 tane harf daha eklendi. Böylece 34 harfli yeni Türk alfabesi kabul edildi.
Ne zaman? 1991 yılında. Bundan 33 sene mi oluyor? 33 yıl veya 33 yıl, evet. 33 yıl önce eee, bu alfabe düzenlendi. Bu kararı göstereyim şurada. Şu okunabiliyorsa burada imza koyanlar var. Bütün Türk ülkelerinden bilim insanları ortak Türk alfabesini oluşturuyorlar. Bu alfabe gerçekten bir çerçeve alfabeydi. Yani Türk Cumhuriyetleri isteyen bu alfabeyi alacak. Bu 34 harf içerisinden istediklerini kendi alfabeler olarak tayin edecekler. Yani 34 harfin 34'ünde kullanmak zorunda değilsiniz. Örneğin biz bunun 29'unu kullanıyoruz. Bunu tek uygulayan ülke arkadaşlar Azerbaycan oldu. O zaman Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey vardı. Ve Azerbaycan bugün 32 harften oluşan bu alfabeyi kullanıyor ve hiçbir sorun yok. Azerbaycan'la Türkiye'nin alfabeler arasında 3 tane 4 tane harf farkı var. O da çok şey olmuyor. Anlaşmayı güçleştiren harfler değil. Zaten birçok kelimeler ortak. Evet. Bundan sonra arkadaşlar tabi bu diğer Türk Cumhuriyetlerinden Özbekler ve Türkmenler de alfabelerini Latinize ettiler. Latin harflerine dönüştürdüler. Fakat buradaki 34 harfli alfabenin dışına çıkıldı. Bakınız ben size o alfabeyi göstereyim. Buralarda varsa. Evet, bu Azerbaycan Latini. Bizimkiyle hemen hemen aynı. Bir tane hırıltılı H var. Yok, çok anlamında bu X harfiyle gösteriyorlar. Bir tane açık E'ler var. E diye telaffuz edilen. Başka da Q var. Şey için kullanılan. Kalın K için kullanılan. Diğer harflerimiz Azerbaycan'la aynı. Evet. Mesela bu Özbekistan'ın Latin alfabesi. Özbekistan'ın Latin alfabesinde bir takım harfler var. Bunları söylemek çok zor. Mesela şu Ö sesini, harfini O'nun yanına apostrof koyarak yaptılar. Bu yumuşak G'yi üzerine bu işareti koymadılar. Bu apostrofu yaptılar. Ş, bak Ş'yi altına bizim gibi çengel koymadılar. İngilizce'deki gibi S, H yaptılar. Ş yerine de C, H yaptılar. Şu NG o Türk sisteminde olan işte deniz filan derken nazal ne dediğimiz harf. Türkmenler de değiştirdiler o zaman. Onlar da Latinize etti. Onlarda da böyle birkaç tane değişik harf var. Mesela şu J, Z bu peltek çıkan bir Z. Açık E var. Burada N var. Gırtlaktan çıkan. Şurada I yerine kullanılan Y şeyi var. Bunların alfabesi de bizden o 34 harfli çerçeve alfabeden farklı. Dolayısıyla bu 1991 yılındaki Marmara Üniversitesi'nde yapılan toplantıdaki alfabe kararları sadece Azerbaycan tarafından uygulanabildi. Özbekler ve Türkmenler Latin'e geçtiler fakat onların Latin harfleri okunamayacak derecede bir karışık alfabe. Kazaklar ve Kırgızlar alfabelerini değiştirmediler o zaman. Kiril harflerinde devam ettiler.
Fakat Kazakistan'da Nursultan Nazarbayev 2025 yılına kadar alfabe değişecek dedi. O da iktidar değişti, siyasal sarsıntılar geçirdi ülke. Şu anda orada da tam bir kararlılık yok. Evet, bu 91'den sonra 2018'de de yine aynı üniversitede ikincisi yapıldı bu sempozyumun. Orada da aynı kararlar alındı ve nihayet 9-11 Eylül 2024 tarihlerinde Bakü'de Türk Akademisi'nin e, ev sahipliğinde bir alfabe toplantısı düzenlendi ve bu alfabe toplantısında 1991 yılında ve 2018 yılında Marmara Üniversitesi'nde alınan kararlar doğrultusunda 34 harfli ortak Türk alfabesi kabul edildi. Tabii kim kabul etti bunları? Bilim insanları. Bilim insanları bunun bu ülkelerin dil sistemlerine uygun olduğuna dair karar verdiler. Peki o kararın üstünde bir şey var mı? Yok. Kendi hükümetlerine bunu tavsiye edecekler. Tavsiye. Dolayısıyla alfabe süreci ben daha değişik televizyonda falan yaptığım konuşmada da bunları vurgulamıştım. Alfabe süreci aslında bilim insanlarından çok siyasetçilerin değiştireceği bir süreçtir. Çünkü alfabeyi bilim insanları değiştiremez. Biz üniversite hocasıyım ben. Alfabenin her şeyini bilirim. Ama alfabeyi ben değiştiremem. Alfabeyi kim değiştirecek? Siyasi erk değiştirecek. Dolayısıyla Kazakistan'daki, Kırgızistan'da, Özbekistan'da, Türkmenistan'daki alfabe değişikliklerini o ülkelerin siyasal erkleri yani parlamentoları, devlet başkanları, hükümetler, ilgili kurullar karar alacaklar ve bu alfabeyi değiştirip bütün ülkede kullanıma sokacaklar. Dolayısıyla şu anda Bakü'de alınmış olan kararlar birer tavsiye kararıdır. Yani bu Türkiye'de şöyle algılandı, hatta yanlış algılandı. Herkes 34 harfli yeni bir alfabeye geçecek bütün Türk ülkeleri. Biz bile alfabemizi değiştireceğiz gibi yanlış algılara yol açtı. Bu alfabe çerçeve bir alfabe. Bunu değiştirecek olanlar Latin'e geçmek isteyen Türk ülkeleri olacak. Dolayısıyla iş siyasetçilerde görünüyor. Bu süreç hiç kolay değil, onu söyleyelim. Çünkü bilim adamlarının işi kolay. Masanın başına geliyorlar, kendi dillerine ait fonetik sistemleri ortaya koyup alfabeyle ilgili görüşlerini e, karar altına alıyorlar. Fakat siyasetçilerin siyasi bir hamle olacağı için alfabe değiştirme çok bilinmeyenli siyasal, sosyal, askeri, stratejik, jeostratejik birçok dengeler var. O dengeleri e, göz önünde bulundurularak değiştirilmesi gerekiyor. Örneğin şimdi Kazakistan'da belli bir nüfus var. Rus nüfusu %17-20 civarında galiba kaldı. Daha çoktu Ruslar. Oradaki Rus azınlık için Rusçanın korunmasını istiyor Rusya. Çift dilli bir ülke orası. Yani Kazakça ve Rusça'nın resmi dil olduğu bir ülke. O bakımdan oralarda o tür değişiklikler çok kolay ve yakın olmuyor. Kırgızistan'da biraz daha uzak çünkü onların her ne kadar bu Bakü'deki toplantıda imza atıldıysa da şu an için Kırgızistan'da böyle bir
En azından siyasal erklerde bir çalışma yok diye biliyorum. Dolayısıyla bu alfabe değişikliğinde aslında bunlar aşama aşama işlerdir. En yakın değiştirebilecek Özbeklerle Türkmenler var. Özbekistan'ın alfabesinde birkaç harf değişikliği olursa bu 34 harfli alfabeyi kabul ederlerse Özbekler bu çok büyük bir kazanım olacak. Çünkü Özbekistan Orta Asya'nın e, nüfusu en fazla olan Türk ülkesi. Nüfusu en fazla olan Türk ülkesi Özbekistan. Özbekistan'ın bir kültürel, siyasal, ekonomik altyapısı var. Bir tarihi var Özbekistan'ın. Yani e, Timur'un torunları bunlar. Timur'un mirası Özbekistan'da bugün. Her bakımdan Özbekistan o coğrafyanın başat ülkelerinden biri. Tabii Kazakistan da bunun içerisinde. Kazakistan son 30 yıldır çok yol aldı. Çok gelişti. Özellikle Türkiye ile işbirliği konusunda çok yol alındı. Ortak üniversite var işte. Yesevi Üniversitesi. Fakat Özbekistan'la işte ilişkilerimiz 2017'den sonra canlandı. Son 7-8 senedir ama Kazakistan'da 30 yıl. Özbekistan'la 30 yıl ilişkilerimiz olsaydı çok farklı olacaktı. Dolayısıyla ya bunun en verimli sonucu Özbekistan'ın alfabesini ıslah etmesi. Birinci sonuç. İkincisi de Türkmenistan'ın alfabesini bu 34 harfli alfabeye dönüştürmesi ve o çerçeveye oturtması daha yakın ve olabilir, uygulanabilir bir hamle olarak görünüyor. Onlar olursa çok şey olur. Kazakistan'ın ve Kırgızistan'ın durumları dediğimiz gibi biraz e, uluslararası siyasi dengelere bağlı bir şey. Dedik ya baştan, alfabe sadece alfabe değil. Alfabe sadece harf değil. Harflerin arkasında büyük sorunlar var, ordular var, siyaset var. Her şey var. O bakımdan alfabe değişikliğinde bir bakıyorsunuz, düğmeye basıyorsunuz Almatı'da, Astana'da, Moskova'dan ses yükseliyor. O bakımdan siz ne kadar masa üstünde yaparsanız yapın, uluslararası dengelerle götürmek zorundasınız bunu. Evet, şimdi arkadaşlar ben sona doğru geliyorum. Evet, sonuç olarak ne söyleyebiliriz? Evet, alfabe birliği değişik coğrafyalara dağılmış Türkleri dilde birleştirecek en önemli araçlardan biri alfabe. Bugün tarihin çok az zamanlarında rastlanabilecek bir sosyal, siyasal ve kültürel konjüktür oluşmuştur. Türk devletleri ve toplulukları bu fırsatı kullanarak gelecekte kurulacak Türk Birliği'nin temellerini bugünden atabilirler. Yahut bunu yapmayarak 1000 yıl daha bunu bekleyeceklerdir veya bu fırsatı tepmiş olacaklardır diye düşünüyorum ben. O bakımdan şu anda tarihi günlerden geçiyoruz. Tarihi zamanlar yaşıyoruz. Bu alfabe birliği gelecekteki dediğimiz gibi Türk dünyasındaki en azından kültürel birliğin temelini teşkil edecektir. Evet, benim sunumum şimdilik bu kadar. Eğer soru sormak isteyen arkadaşlarımız olursa veya katkı sunmak isteyenler onlar da dinleyebiliriz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam, ağzınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. Hocamızın da dediği gibi soru sormak isteyenler varsa veya katkı sunmak isteyenler buyurabilirler. Ben katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Bu meseleyi konuşmaya devam ediyoruz değişik platformlarda. Ee,
devam edeceğe de benziyor. İlginiz için hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun hocam. Teşekkürler hocam. Sağ olun hocam. Teşekkür ederiz. Ben Ağzınıza teşekkür sağlık. ederim. Sağ olunuz. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar hocam. Sağ Hayırlı olun. akşamlar. Katılımcılara da teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Sağ olun.